Herkese merhabalar, şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için gözleme tarifi hazırladım. Yufka açmadan çok güzel bir yöntemle hazırladık. Hem kolay hem de inanılmaz lezzetli. Hadi buyurun tarife geçelim. İyi seyirler dilerim. Tabağımın içerisine 5 su bardağı un aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra azar azar suyumu ilave ediyorum. Bu arada ılık su kullanmaya lütfen özen gösterelim. Suyumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Su miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamuru tabağımın içerisinde toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlıyorum. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel gözlemeler elde etmiş olursunuz. Hamurun kıvamı çok sert olmamalı. Yumuşacık bir hamur elde ettim. Sizlere de hamurun kıvamını göstereyim. Bu aşamadan sonra dilerseniz 5 dakika dinlendirebilirsiniz. Dinlenen hamuru hemen 2 parçaya kesiyorum. Ve silindir haline getiriyorum. Sonrasında tekrardan parçalara kesiyorum. Yani 10 tane gözleme elde ediyorum. Bu gözleme tarifi arkadaşlar hem pratik hem de çok lezzetli. Gerçekten nefis oluyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz akşamdan hazırlayıp sabah gönül rahatlığıyla kahvaltılarınıza da yapabilirsiniz. Kestiğim parçaları beze haline getiriyorum. Lütfen beze yaparken pürüzsüz olmasına özen gösterelim. Hamurumu beze yaptıktan sonra tabağımın içerisine alıyorum. Tabağımın içerisine aldıktan sonra üzerlerini kapatacağım ve böylece 15 dakika en az bekleteceğim arkadaşlar. Ne kadar bekletirseniz o kadar güzel sonuç elde edersiniz. Bezelerimiz dinlenirken biz de iç harcını hazırlayalım. Patatesli gözleme hazırladım. Bunun için 4 adet patates kullandım. Orta boyuttaydı. Güzel bir şekilde eziyorum. Ve sonrasında üzerine 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir ekliyorum. Kaşar peynirin yerine lor peyniri de kullanabilirsiniz. Ve damak zevkinize bağlı tuz ilavesi yapıyorum. Ve 1 çay kaşığı kadar karabiber yaptım. Bu arada dilediğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. Tamamıyla isteğinize bağlı. Güzel bir şekilde homojen haline getiriyorum. Ve 10 parçaya ayırıyorum. Gördüğünüz şekilde elimle yuvarlayarak. Yani hamurum 10 parçaydı. 10 parçada patates yuvarladım. Patateslerimi hemen bir kenara alıyorum. Ve o arada bezelerimiz çok güzel bir şekilde dinlendi. Tezgahımın üzerine bir miktar un serpiyorum. Ve elimle açmaya başlıyorum. Çok fazla açmayalım bu aşamada. Bir pasta tabağından daha da küçük açıyorum. Sonrasında top yaptığım patatesi üzerine olacak şekilde ilave ediyorum tam ortasına. Ve kenarlardan ortaya doğru kapatmaya çalışıyorum. Hiç gözünüz korkmasın. Gerçekten yapımı oldukça kolay. Yapıp denerseniz bana hak vereceksiniz. Ve gerçekten oldukça lezzetli bir gözleme elde ediyoruz. Hem de çok kısa bir sürede. Sizler için bir tane daha göstermek istiyorum. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğeniyorsanız mutlaka beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınız benim için gerçekten çok önemlidir. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden teker teker teşekkür ediyorum. Bütün bezelerime aynı işlemi uyguladım. Hepsini beze yaptıktan sonra artık üzerlerini kapatıyorum ve ilk yaptığımdan açmaya başlıyorum. Bu aşamada hiç beklemenize gerek yok. İlk yaptığım 2 taneyi alıyorum ve diğerlerinin üzerini kapatıyorum.
Tezgahımın üzerine bir miktar un serpiyorum ve gözlememi açmaya başlıyorum. Öncelikle elinizle açın arkadaşlar, sonrasında bir merdane yardımıyla tavamızın büyüklüğüne kadar açalım. Bu arada arkadaşlar tavanın büyüklüğüne göre yaptım bezelerimi. Sizler dilerseniz daha büyük tava kullanarak 5 tane büyük boyda gözleme de elde edebilirsiniz. Tavamın büyüklüğüne kadar açıyorum gözlememi. Bu arada kalın kalmamasına özen gösterelim. İnce bir şekilde açtım. Ve tavamı güzel bir şekilde ısıttım. Ortadan biraz daha yüksek olacak şekilde tavamı kullandım. Çok kısık ateş kullanmayın. Gözlemeleriniz kuru olacaktır. Ve aynı zamanda çok yüksek ateşte kullanmıyorum. Ara sıra ters düz yaparak gördüğünüz şekilde gözlememi pişiriyorum. Ve balon gibi bu şekilde kabarıyor. Gerçekten nefis bir gözleme elde ediyoruz. Bu arada balon gibi kabardığı için arkadaşlar bir bıçak yardımıyla orta kısmından ya da yan kısmından keserek havasını alalım. Böylece eşit bir şekilde pişecektir. Ama yan tarafından alırsanız çok daha iyi olacaktır. Daha çabuk havası sönüyor. Gözlememi güzel bir şekilde pişiriyorum. Hepsini aynı bu şekilde, aynı bir yöntemle pişirdim. Ve sizler de bu şekilde kahvaltılarınıza, çay saatlerinize gönül rahatlığıyla Allah'ın izniyle deneyebilirsiniz. Her iki tarafı da güzel bir şekilde kızardıktan sonra gözlememi alıyorum. Aldığım gözlemeleri üzerlerine tereyağı sürüyorum. Dilerseniz sürmeyebilirsiniz de tamamıyla isteğe bağlı. Ya da dilerseniz akşamdan yapıp bu şekilde sabah bir tava yardımıyla da ısıtıp sonra tereyağını sürmenizi tavsiye ederim. Eğer sabaha bırakacaksanız tereyağını sürmeyin. Bakın sizlere yumuşaklığını göstereyim. Eğer tereyağını sürüyorsanız arkadaşlar mutlaka sıcak sıcak sürmeye özen gösterin. Bakın iştah kabartan inanılmaz güzel gözlemeler elde ettik. Ben patatesli gözleme hazırladım. Dilerseniz peynirli veya kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Hem çok pratik hem de lezzetli bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.